Arkadaşlar hoş geldiniz. Last of Us Part 2 Remastered diyeceğim artık. Piyasaya sürüldü geçtiğimiz günlerde ve 10 dolarlık bir yükseltmenin olacağı söyleniyordu. Bu 10 doların tabii Türkiye'de ne kadar bir fiyatla karşısında çıkacağını bilmiyorduk. 150 lira gibi bir fiyatla çıktı ve tabii bütün herkes coştu. Herkes satın aldı. Ben pek çok insana satın almasını tavsiye etmememle beraber, çünkü birebir aynı oyun satmış adamlar. Digital Foundry falan teknik tarafı incelerken bile demiş abi o kadar değiştirilmemişsiniz ki her şey aynı. Özellikle performans seçeneği birebir PlayStation 4 güncellemesiyle aynı. Ancak bu sürümün getirdiği iki tane güzel bir şey var. Birincisi dönüş yok modu. Bu bildiğimiz roguelike modu. Ona sonrasından bakacağız ve yapım sürecinde kayıp bölümler kısım var. Bu videoda sizlerle kayıp bölümlere bakacağız. Benim en çok merak ettiğim şey bu. Bakalım ne çıkartmışlar ve neden çıkartmışlar. Bakalım ne olacak, ne edecek. Geliştirici yorumlarını dinleyelim. Her ne kadar çok fazla bu tarz şeyler için heyecanlı olmasam da seyirci böyle şeyleri seviyor. Beraber bakalım neler yapmışlar, neler etmişler. Görelim. Tekrardan söylüyorum. Eğer ki çoktan Last of Us Part 2'yi oynadıysanız bu tarz şeylere para vermemeyi özellikle gösterin. Bakalım ne sunmuşlar. Evet, Ellie endişeyle Jackson'daki bir partiye katılıyormuş. Ellie Seattle'da kanalizasyona sürükleniyormuş ve Ellie kan izlerini terk edilmiş bir markete kadar takip ediyormuş. Hadi bakalım Jackson partisinden başlayalım. Geliştirici yorumları açılsın. Her şey açılsın. Bakalım neler yapmışlar. Şunları bir izleyelim beraber. Görmüş olalım. Last of Us Part 2'yi zaten kanalda oynamıştık. İsteyenler zaten o videoları izleyebilir. Bakalım. Çıktı Neil Druckmann. Hadi lan bunlardan telif yemeyiz değil mi? Bak Neil Druckmann zaten. The reason we added this section ne anlat bakalım. Is there are a few sequences and we picked the three of the best ones that we cut from the game. You know, often we build a game that's much bigger than what ends up being the final. Tabii şey diyemezsiniz. Abi yeni şey çıktı, yeni oyun yapıyoruz ama onun içine ne koyacağımızı bulamadık diyemiyorsunuz tabii. Like when we built the game, because often we have this whole thing constructed and it doesn't have final art or audio or dialogue. And here you get to see the building blocks of what it's like when we first string a bunch of these levels together. Tam bitmemiş hallerini göreceğiz yine de. And this one is the roughest of the three. We wanted to show more of how Jackson operates. Tamam, zaten Jackson'daki hayatı güzel göstermişsiniz. Ellie ultimately kisses Dina. This sequence would have come very late in the game as a flashback sequence while you're in the farm with Dina. And we wanted to show what is the rest of Jackson doing, and wanted to put on the stick, make it interactive, so you could see when you're outside there are all these almost like carnival games that you can play. Mini oyunlar ekleyecektiniz başta. You could play with these kids that are playing a sort of clicker Marco Polo, sit down and listen to conversations. And all the different interactions were güzel fikirlermiş. Yani tam Last of Us'a uygun yapmışlardı ana oyunda ama nedense. And ultimately, while we were very excited by the sequence, it's pretty fun and lighthearted. It just slowed things too much as we're barreling towards the end of the story at this point. Tabii. So again, reminder: rough, missing audio, missing animation, missing gameplay tweaks, animasyonlar yok. Missing dialogue. Lan oturup yapsaydın o zaman. O kadar satıyorsunuz. Yok enjoy falan. Bizde enjoy olmaz. Ne Druckmann kardeş. İşte tekrar sattın. Kamera buradan şey yapıyor. Okey. Oo. Harika. Oyun baya yalnız. Hani her şey daha harbiden taslak halinde, animasyonlar falan. Bari bir elden geçirseydiniz. Yalnız şey gibi açılmadı mı? O baya çevre falan. Sanki GTA 5'te karakter değiştirmişiz gibi. This level was going to transition us to farm. We would go all the way through to the dance where Ellie and Dina share their first kiss. Then we would play through farm, and when Ellie plays the guitar at night, she would remember the Seth incident. So, the opening for this was a little tricky. We needed it to match at least a little what you might expect emotionally coming from prior beats, because we were already purposefully disorienting you in time and space. Remember, you just came from this huge fight. To jump straight into it would have been a little too jarring. Tabii oyunun sonlarına doğru bunu koymak çok da mantıklı olmayabilirmiş, evet. O şekilde giriş yaptınız, eli göstererek şey yaptınız, o yüzden gösterdiniz. She's nervous because she has a crush on Dina, who is the only reason why she's here at the dance. Tamam. Something we really wanted to do was highlight the way their lives had turned upside down since she went down this path. Sizin ben seçeceğiniz, yazacağınız senaryoya. Evet abi, 10 dakika önce parmağını koparttınız kızın. Spoiler. Sonrasında aman abi Dina'yı öpmüştüm ya. Ah be abi, intikam be abi. Tamam. Ah be, ne kadar mutluydu önce. Sonrasında işte bir şeyler oldu. Daha fazla spoiler vermeyeyim. Ya da vereyim. Neden vermeyeyim ki? Zaten silinen bölümleri izliyorsanız oyunu bitirmiş olmanız lazım. Değil mi?
Aynen öyle. Mekana bak. Dur bakalım çalışacak mı bütün mini oyunlar falan. Aslında güzel, keyifli olabilirmiş yani, şey sarsmazdım ama beğenmemişler yani. Bir şey devrilmedi. Tamam bak, daha şeyler falan, animasyon modeller falan daha oturmuş. Çalışacak mı? Aynen. Aynı şeyleri kullanıyor. Bu arada tetikleri de ilk kez şey yapıyorum. Tetikleri adaptive trigger'ları eklemişler. Ellie would place it in her pocket. Aa, kazanamadım. When you had done this, you'd find the toy with JJ, the baby, later back at the farm. Ha, When we cut baksana. this, the toy made it through anyway because it was so cute. Nerede, It was the same one hangisiymiş? you see on the tractor at the farm. Ollie the elephant. Ha, şey mi? Traktörü çocuğun elinde tutan. Çocuğun elinde bir şey var mıydı? Hiç hatırlamıyorum. 2 yıl oldu. Ne 2 yıl? 4 yıl oldu. Oha. Çüş. Vay, This hey. is one of my favorite sections because I think that it achieves both the slice of life aspect of Jackson. Ha, çocuklar also zombicilik mi being a yapıyor? stark reminder of how dark the world that they live in really is. To Aha, attract çocuk attention and şey, curiosity, tıkırdayan one of the gibi kids was davranıyor. supposed to make this Ben de oynayayım adorable, bak. messed up little clicker impression, Allah. and the others would giggle. Aa. We tried a version where if you got close Hayır, enough, the eli kids çocuğu might tutup try geri to follow fırlatıyor you şimdi a böyle, little before turning alakasız. back. Since clickers are blind and move by echolocation, for this game Evet. of messed up tag, Ellie Aa must bak close sen. her eyes Bayağı and listen animasyonu for falan when children kasmışlar put themselves aslında. away. Hey. The thought was that these kids are in a relative Hey, safe bak zekice fikirler They aslında still grow var. up with the Kullanmışlar. dangers of clickers and runners, Hop. and all Yedim those bak lessons seni. Ne would oldu? embed Aha. themselves in the games that they Tek play. downloadlar beni. When the festival got cut, they tried to preserve this moment and move it to the front of the Sonrasında game where the kar snowball topu fight savaşı is, eklediniz. as a Çok tutorial. daha etkisizdi. However, being in the headspace of a clicker doesn't really teach you how to deal with them. Tabii. Eventually, it evolved, and they instead made the snowball fight, which was, I think, way more effective. Bunları For oyunun me, başına ekleseniz it's daha iyi further olurmuş. illuminating that not only does Ellie know this game, she plays along. There's a Yine burada- familiarity with the kids that's really nice to see. Especially because it's kesinlikle öyle. such a difference from the Çok Ellie güzel. we see Çocukların later, neler who yaşadığını has a görmek sort of harika. hollow normalcy that she's trying to get with JJ, but kind of failed. Ya aman JJ'yi yesinler ya. Gel otur bakalım burada ne oluyor. Tabii diyaloglar, konuşmalar falan yok. Bunları yapmışlar. Seslendirmemişler bile değil mi? Ha, sadece şey, tasarımda şey yapmışlar. Ha, oturuyorsun sadece. Daha diyaloglar bile yok. Herkes zaten önünde duruyor. Bayağı ilerlemişler aslında. Bayağı yapmışlar yine de. Ha bak, bizim müzik çalıyor oyunun sonundaki sahne için. Burada ne var? Little Sadie miydi orada çalan müzik? Ay, There's a İnşallah hidden telif spot atmayın. at the Atmayın back. telif ya. That was just a bit of fun. It was highlighting Jackson's normalcy with something we would find in a real world. Çok In the normal back, ya, you evet. would find teenagers finding some alone time with each Gencolar mı other in takılıyormuş a burada? dark corner of a party. It was rewarding the player for peeking into a hidden corner, but ultimately redirecting them back to the festival. Vay We be. also had versions of them smoking weed here, despite Maria's consternation, probably having gotten it from Eugene. Peki. Ah be, ince ince düşünmüş yapımcılar. Sonra yok abi de çıkartmışlar. Buralarda bir şeyler var mı? Yok galiba, 7/7 yazdı orada. Ha, varmış bak burada. Burada ne var? Barbekü mü? Ha, mini şey hazırlama, şey, içki hazırlama yeri değil mi? We use our workbench a lot to make a lot of things that kill and maim and hurt people. Here, Aynen. we had the silly Ya idea ellerinde of zaten using hazır the olan same feet, mekanikleri mini oyunlar harkening için back to the kullanmak same çok şey. animations, using the Meşhur bir şey exact zaten. same UI Kullanılan bir to yöntem. instead Burada da fix the denemişler ama. drink. Like the Nasıl yapacağız? workbench, Mini you oyun took ne? your base, and then you could add some to Üzerine it. bir şeyleri And at the ekleyebiliyoruz da time, we hiç had some different yapmamışlar da. reactions from Ellie based on Ha, how strong you chose to make the bak drink. sen. Something Sertleştikçe we wanted to eskide prototype ilişkiler, though, before it got tepkileri cut, was picking değişiyormuş. up some ingredients around to add, Fikirler, like a fikirler. lime or maybe a bottle of someone's favorite whiskey or salt, like you were earning upgrades. Şu neymiş? We also toyed with Başka bir having mini Ellie oyun. carry around the drink you made and Bakalım. occasionally sip it, Bunu ne psyching herself yapmışlar? up to go talk to Dina inside because she's nervous. Hop. It got Oldu too mu? early though, because she would need to keep placing it somewhere before she did anything. So it would have ended up more trouble than it was worth. Ama içki işi de tabii işlerine gelmemiş. O da uğraştırıcı olduğu için kaldırılmış. Peki bakalım, şuraya bir girelim. Buradan olacak. Evet. Müthiş bir sarılma, karşılaşma, harika. Seslendirmeler falan. Oo, Tommy Reis. Müthiş bir selamlaşma. Burada zaten bitiyor herhalde. İçerisine bir şeyler eklediniz mi? Direkt sinematik giriyordu burada çünkü. Ha, bu kadarmış peki. Yani oynanışı çok fazla değiştiren bir şey olmazmış. Yani şöyle bir sekansı oyunun başlarında, hani zaten Jackson'ı görüyorduk ya. Böyle bir şey oraya gidebilirmiş, ancak tabii parti falan olmadığı için oyunun başında eklenemezmiş. Oyunun sonlarında giren sinematikten önce de böyle bir sekans oynamak gerçekten
oynanışı yavaşlatabilirmiş. Yani olsaydı ben hayır demezdim ama herhalde mini oyunları yapmak, tekrardan seslendirme vesaire teknik sıkıntılarla beraber muhtemelen oyun yapım sürecini de uzatacaktı. O yüzden çıkarılmış. Peki, çok fazla değiştirecek bir şey yok. Bu Seattle kanalizasyon muhabbetini bayağı övdüler. İnternette gördüm. Ne iş yaptığını bilmiyorum ancak bakalım neler olacak. Tekrardan geliştirici yorum falan olsun. Neler anlattıklarını görelim. Neil Druckmann çıkacak mı yine? Çok güzel bir oyun yaptık ama fikirlerimiz tam oturmadı. Ve sizlere tekrardan oyunu sattık. Direkt oynayacak mıyız? Buraya da mı giriş yaptınız? Hadi bakalım. Konuş Druckmann. In this secondary level, which is an extended sequence of the sewers in Seattle. Seattle bölümü This güzeldi. comes on the heels of where Ellie goes into a building and she survives an attack by... Burada uçuyorduk direkt şeyden. Bizi buradan aşağı atıyordu, hatırlıyorum burada. Hatta bıçaklamıştık onu. Attın. Niye attın? Sağ ol. Bulmacalar vesaire eklemek istedim. Akıntıya karşı yol mu bulacağız şimdi? Tempoyu mu bozacak? Tam hali düzelttiniz mi? Bakalım. Ben bir atsaydınız o zaman ya. Oyunun bir tamamlanmasına aylar varken oyun nasıl görüyormuş onu görelim bakalım. Büyük oranda tamamlanmış bir oyun ama yani daha aylar var. Tamam, burayı oynadık zaten. Kareye bastırmıştı aynen. Bıçaklayacağız şimdi bunu. Sesler falan var burada. Wow. Oyun zaten 60 FPS zart biliyorsunuz. Hiç konuşacak durumum yok öyle şeyleri. 4K falan almadım 60 FPS oynayalım diye. Kareye basacağız, bıçaklayacağız. Zaten performans bunda da dinamik 4K işe görüyor. Sok abi. Aynen. Bakalım burada ne oluyormuş. Burada direkt kafamızı bir yere vuruyorduk sanki. Öyle bir şey oluyordu. Bak buralar hep hazırlanmış aslında. İzliyoruz abi. Tuşa falan basayım mı? Abi çok karanlık. Kanalizasyon diye olabilir. Öldük. Bayağıdır Last of Us oynamıyorum. Nasıl oynandığını hatırlamıyorum ama neyse. Şimdi bakalım. O bayağı seslendirilmiş falan. Okey. Şimdi ne yapacağım? Şuradan tırmanayım. Abi sıkıştı. Çık bakalım. Tamam. Yavaşça çıktık. Siz görebiliyor musunuz bir şeyler? Umarım görüyorsunuz. Hayda. Seattle'a sövdük. Onu ben de bilmiyorum. This level, internally known as Fine Nora, was quite long in duration as we had to make Ellie traverse a far distance to the opposite side of downtown Seattle. The sewer section was originally longer şimdi buradan atlayacağız mı o amaç? Approximately 10 minutes more. Şey ekleseydiniz ya. Karşı tarafa geçmek için şey yapacağız falan. Tahta ittirme ekleseydiniz, tahtadan geçseydik. When you were avoiding the waves. When players reach the doorway and enter into the room, they're faced with a dead end. The real reason for this dead end room is that on the reversal, when exiting back out of the doorway, players are faced with the route onwards. A pipe that they'd not been able to see when they were swept past it on the way in, and something that was hidden from view when on the side platforms. The intention here being that the only option is to go off the standard path in order to search for a way out. Peki. Loot mekanı koymuşsunuz işte abi. Şuradan geçebiliyor muyum acaba? Bence geçerim. Hop. Harika. Bu ne? Tamam. Çıkarsın. Throughout the rest of the level, we also use light to indicate to the player that they were heading in the right direction. Bu var mıydı ana oyunda? Kolu sallama. Bu güzel bir şey. İlk oyunda vardı, ikinci oyunda hatırlamıyorum. Gerçekten kendimi çok çaresiz ve kaybolmuş hissediyorum şu an. Daha sıkışık, tamam. Klostrofobik bir dert yaşayalım. The player to climb into such a small pipe that they'd have to be crawling daha on their küçük stomach, borulardan tırmanalım. which is something that the player previously may not have recognized as a playable space. We added a tiny space just to reward the player's exploration with a pickup item, and we made sure it was something that made sense that you'd find in this area. A canister and all the garbage that had been washed into the sewers from the surface. Şurada bir şey mi koymuşlar? Yok.
Bakalım We buradan love the idea of geçerken. making Ellie prone through a tiny dirty pipe in order to get out, Tamam. as it was a great opportunity to use our prone mechanic. The unique camera setup Sürünme was created mekaniklerini to evet support burada şey crawling in yapmış. these pipes, as the standard Özel prone kamera ayarı is falan much da higher yapılmış. above the player. We also created custom collision in order for Ellie to maneuver in these tight spaces easily. Initially, the uğraşmışsınız. oblong collision capsule around a character caused issues crawling around corners. Tabii böyle We put geçerken extra kamera effort çarpar into o the custom duvarlara. corner collision, so the movement experience is as Vay smooth be. as the main game. O kadar uğraşmışsınız ama sonra sallayabiliyor mu şeyi? O kadar Drakman sonra demiş yok abi eklemeyin. Tabii bunların hepsi muhtemelen oyun temposuna kötü etki ettiği için çıkarılmıştır. In order for the player to feel cramped, claustrophobic and desperate, we'd been enforcing the traversal mechanics that allow for Gerçekten fight kendimi öyle environments. hissediyorum. Şu anda klostrofobik hissediyorum. Gerçekten harika bir şey. Çok dar hissediyorum şu anda kendimi. Here we change from low ceilings with wider walls to high ceilings and tight walls to change up the spatial Gerçekten pacing and tempo keep the çok level değişti from kesinlikle. repeating Nasıl itself. eğiliyorduk? Direkt kendimizi yere atalım. Ellie her zamanki Ellie. Herhangi bir fark yok. Yine her şeyi sövüyor ve sinirli. Buralardan geçelim. Kolay kolay ölmezsin Ellie sen şey yapma onu. Daha işin çok. Bu ne burada bakalım burada ne yapmışlar. Daha fazla klostrofobik istedin diye iş yaptık demeyin. Niye değiştirdiniz? Aslında gayet lineer yapmışlar ya. Ya bu tarz oyunların şöyle bir durum var arkadaşlar. Genel oyuncuyu çok fazla düşünmeniz lazım. Çünkü genel oyuncular harbiden çok lineer bir deneyim bekliyorlar. Aslında Last of Us 2'deki bazı büyük alanlar bile pek çok eminim ki casual dediğimiz kitleyi oyundan uzaklaştırmıştır. Çok ilginç oyuncular var gerçekten. Bu tarz eğer Sony gibi büyük oyuncu kitlelerine oyun yapıyorsanız bazı şeyleri çok ilginç şeyleri düşünmeniz gerekiyor. Buradan mantarlar falan eklemiş. Test oyuncuları. Her şeyi, bütün deneyimimiz test oyuncularına bağlı. Ne derlerse o. Tamam. Sporlar falan yok burada, sadece mantar var. This clicker momentarily turned into Joel to show Ellie's PTSD from what happened to Joel at the start of the game. PTSD bile koymuşlar buraya. We decided to save this moment for the farm level as it was more impactful there because it could become the centerpiece of that experience. Whereas in the series we weren't able to make it as much of a narrative point and give it the breathing room and reaction time that it deserves, given the tight space. Yani çok gerek yokmuş evet. Burası güzel mekan. Güzel bir mekan yapmışlar boruların içinden geçmek falan ama Joel'u oraya koymak, onu zaten daha güzel bir yere eklemişlerdi. O çiftlik bölümünde gayet güzeldi o Joel'un beyninin dağıldığını izlediğimiz sekans. Artık spoiler bir şey yok zaten. Yani burası zaten hikaye ilerledikten sonra açılıyor olması gerekiyor. O yüzden şey değil. Bu arada ben direkt PlayStation 4'teki save'i aktarıp hani şey yaptım, oyunu baştan oynamadım, öyle bir niyetim yok. Tamam. Gerçekten işkencemin sona erdiğini hissediyorum. Direkt atlayayım mı? If the player attempted to jump into the water, they were not able to swim across the ladder due to the water's speed. But instead, they had to traverse the pipe running along the top of the space in order to get across the water. Tamam. Şimdi ne yapalım? Şuradan gideyim. Hiç de ateş etmedim şu. Peki. Ay. Çok güzel. Şuradan çıkalım bakalım yolumuzu bulabilecek miyim? Şuradan mı? Okay. Burada ne yaptınız? As it's the last of the extreme methods Ellie has to undergo in order to escape the sewers, and what she will go through in her pursuit of revenge. Geçelim bakalım. Borular önemlidir arkadaşlar. Boruları sevin. Bu kadar mıymış? Bu muymuş yani? Yani olsa çok şey demezdim. And although we could have trimmed it down to a shorter climb, we liked how this last segment of the journey built anticipation. Ne olacak beklentide sonunda? Ultimately, the ladder exits out into the subway station, which is how it connects in the final game.
Ellie then has to find her way to the hospital from here, crossing paths with the scars for the first time. Evet, direkt buradan sonra devam ediyorduk. Yani okey. Sadece yolunuzu bulmanız gereken, oyunun temposunu çok yavaşlatan bir sekans olabilir Seattle kanalizasyon kısmı. Olsa hayır demezdim ama bu sekansın öncesinde bayağı bir aksiyona giriyorsun. Sonrasında da aynı şekilde. Zaten hastaneye gittiğimiz gibi de direkt savaşa girmiyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Çok da gerekli bir kısım değilmiş, evet. Bakalım şimdi kan izlerini takip ederek Ellie'nin birini öldürmeye çalışmasını mı izleyeceğiz? Bu da son sekanslarda artık. Bakalım neler varmış burada. Third and final deleted level, what we call the boar hunt sequence. This was a sequence pretty late in the game. It was right after the whole Seattle Abby sequence where Abby spares Ellie. And then we wanted to come back into Ellie's story, but keep it a bit mysterious of how much time has passed, where is Ellie now. So we're coming in on Ellie and she's following a trail of blood. Bu kısımda and we wanted to mirror in a way the deer hunt sequence. İlk oyunda Ellie ile geyik avlamıştık, onun tarzı bir şey. Şimdi ayı diyorum. She can't let go of this violence. She's pursuing it even against this innocent animal. Konsept tasarımı This was falan. another opportunity to show how the violence that Ellie has experienced, the violence that she witnessed being afflicted onto Joel, is still sticking with her, and she's still experiencing these PTSD moments. This was a sequence that was pretty far along and was cut pretty late in production. Parts of it are still really rough, but the gameplay, the building blocks were all there. I think you'll have fun to see, like, again, a rough, unfinished sequence that you can play. You can see all the way to the end, and including a cinematic that we end up cutting. And the remnants of the sequence ended up being mentioned in Ellie's journal. So this part of the story that we developed still made its way into the game as kind of optional stuff that you could read about, but here you get to experience it. So as a reminder, peki niye çıkarttınız ki? Months away from being finished. Tamam, anladık, eksik oynuyoruz yani. Yani böyle bir sekans güzel olabilirmiş ama fark ettiyseniz bütün çıkarılan kısımlar hep Joel'un ölümüne bağlandı. Adamlar şey mi demiş acaba, abi çok abarttık Joel'un ölümünü, birazcık da boşluk bırakalım falan. Yani burası direkt olarak şeye bağlanıyor işte, o Ellie ile oynanışa tekrardan geri döndüğümüzde ne kadar zaman geçtiğine bakıyoruz. Aslında bu sekans da güzel olmuş da bütün hepsinin olayı Joel'un ölümünü aman ne kadar sinirlenmiş falan olmasına bağlanıyor. Neden sinirlenmiş, işte neyini beğenmediniz, neyi yapamadınız, ilk oyunda yapmıştınız. The level happened after the Jackson Festival, which also got cut, but before Farm. Once the festival got cut, it became the prologue to Farm. The intended experience is that we jump forward in time after the fight with Abby in the theater. We don't know where Dina is. We likely assume she's dead because she was just bleeding out. In early iterations of the fight, it was more arena-like. The player slowly whittles down the boar's health. Ellie gets more visceral and more vicious. We get a little worried about her. As the boar gets weaker, more panicked, more feral, and we start feeling sympathetic to the boar was the hope. In all of these iterations, especially of these, we must have gone through 5 or 6 iterations of the boar fight and all, and every single time it changed pretty drastically. Bayağı da We split it çalışmışlar into yani. quick phases where one was like all long range. We tried another where you're getting close and you get to jump on it quite literally. You're jumping off of a rock to attack it. And then finally we tried a bunch where you almost sort of go around a bunch of trailers and try and wrestle it. Bak sen. We uncovered after some time that taking down a boar over several phases felt very laborious and a little dramatic. Evet, bir domuz için bu kadar zaman harcamak çok mantıklı olmazdı. We decided to cut the first few phases, and we opted for a cold open after the boar had already been hurt off screen. So that allowed us to focus on feeling like we're closing in on prey and to introduce the boar when it was at its most dangerous. Already hurt, already feral, much too close for comfort. Bakın bayraklar falan hareket etmiyor galiba. Bring us more into Ellie's mindset. Zaten bütün oyun Ellie'nin mindsetiyle ilgili ve ben bayağı oyunda Ellie'nin mindsetinin bozuk olmasından aşırı sıkılmıştım. Tamam, bakalım yine boğa üzerinden Joel'un ölümünü orada şeye basmamız lazım ya. Geri çıkabilir miyim? Orada bir daha konuşsaydı. Allah, ne oluyor? Domuz. Biraz daha tabii elden geçirilmesi gerekiyor. Oo, ilginç. Labirent tarzı bir av sekansı yapmışlar. Vurdum. Kare. Ne oluyor? Göremiyorum.
Vurmadım mı? Vuramadım mı? Heh, vurdum işte. Can. İlginç. Yes. Hayda, kaçtı mı? Nereye kaçtı? Göremiyorum hiçbir şey. Her şey çok karanlık. Burada ne var? Şimdi önümü çekecek. Was supposed to be anything but glorious. With the boar whimpering at the back of the gas station after Ellie's relentless hunt. After this, hearing the drone that we kind of come to associate with Ellie's trauma, we would hard cut to the stream where she's washing her hands and holding rabbits that she hunted, about to return to Dina. And there would be no mention of the boar. Yani çok da gerekli değilmiş. Direkt olarak Dina ile yaşadığımız sekansı atlamak da yeterliymiş. Hiçbir olayı yok bunun gerçekten. Bu bölümleri kesip daha kısalarını eklemişler aslında teknik olarak. Bak bayağı sinematik falan da şey yapmışlar. Seslendirme falan var mı yoksa direkt sadece zaten... Çok drama be. Çok drama yani. İyi ki gitmiş. İyi ki kesmişler. Ya yürüyün gidin domuzlar. Ya bu adam, bu kadın pardon. Oyun boyunca 1 milyon tane adamı bağıra bağıra öldürdü arkadaşlar. Bir domuzda mı canın yanıyor? İyi ki kesmişler. İyi ki kesmişler, artık adamlar nasıl drama yapacağını şaşırmış. İyi ki kesilmiş. Tamam, bu kadar. Arkadaşlar kayıp bölümler de bu şekildeydi. 3 adet kayıp bölüm var. Sizlerle beraber oynamış olduk. Jackson Partisi, Seattle Kanalizasyonu ve Av kısmını oynamış olduk. Açıkçası söyleyeyim, Seattle Kanalizasyonu kısmı ve Jackson Partisi kısmı oyunda olsaymış ben çok fazla burun kıvırmazdım. Seattle Kanalizasyonu birazcık daha yürüme odaklı, keyifli bir bölüm olabilirmiş. Tabii bu kadar küçük bir şekilde değil. Birazcık daha büyütürüp daha fazla hani lootlanabilecek bir şeyler, daha hani oyuncuyu ödüllendirecek şekilde dizayn edebilirmiş. Jackson Partisi de bu tarz bir kısmı da oyunun başlarına eklenmesini isteyebilirdim. Hani Jackson'ı tanıtmak istiyorlarmış ya. O şekilde olabilirmiş. Av kısmı gerçekten saçmalığın daniskası. Av kısmı mantıklı. Okey, domuzu o şekilde kovaladın, avladın olur da ya Joel'a falan, her şeyde Joel'a bağlamayın arkadaşlar. Bu oyunun en nefret ettiğim şey de buydu zaten. Drama drama drama. Evet, kayıp bölümleri sizlerle oynadık. Türkçe altyazısıyla. 1-2 tane geliştirici yorumu kaçırmış olabilirim. Kusura bakmayın. Sizlerle beraber oynamış olduk. Last of Us Part 2 Remastered'ın ekstralarından birine baktık. Bakalım bir sonraki bölümde de dönüş yok moduna, no return'e bakacağız. Dediğim gibi parasını hiçbir şekilde hak etmeyen bir sürüm olduğunu zaten söylemiştim. Toplasanız şurada 20-25 dakika ben dura oynadım. Bir ekstra içerik söz konusu. Dönüş yok'a da baktıktan sonra Last of Us serüvenimizi bitireceğiz. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz bu ekstra bölümlerle ilgili? Ben şahsen konsept halinde olan birkaç farklı daha kesilen kısmı görmek isterdim oynamanın dışında. Çünkü bunları yapıp hemen atmışlar kenara ve hali hazırda tozlu raflarda dururken hadi oyuncu da oynasın falan gibilerinden verilmiş. Öte yandan aslında yapım süreci kısmından böyle sahne arkası diye güzel bir belgesel vesaire yayınlanmış. Podcastler vesaire, bunlara bakabilirsiniz ama bunlar zaten internette var. Oyuna özel değil. Pek çok farklı şey var. Bakın burada oyunu isterseniz yönetmenin yorumuyla falan oynayabiliyorsunuz. Ancak Daniel Druckmann'ın yaptığı yorumlarda çok insanın içini açmıyor. Neyse, bu kadar da arkadaşlar. Beraber oynadık. Umarım keyif almışsınızdır. Şimdi benden bu kadar. Hoşçakalın.